Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Afrika menekşesi motifleriyle bir başka birleştirme tekniğini kullanarak ve en sonunda farklı bir bitirişle hırkanın duruşunu nasıl değiştiririz bu videoda beraberce göreceğiz. Hırkanın motiflerinde yine her zamanki gibi yarn jeans ve alize koton, her zamanki gibi demeyeyim de çoğunlukla olduğu gibi yarn jeans ve alize koton gold'u kullandım. Motiflerin yapımında kullandığım tığ 3 milimdi. 3 milim tığ ile motiflerimi tamamladığımda her bir motifimin ölçüsü 13 santim oldu. Siz de benim bu yaptığım hırkanın en son düştüğü halini gördüğünüzde bedenini 13 santim motifle kullandığım motif sayısıyla kendinize göre çıkarım yapabilir, bedeninizi ayarlayabilirsiniz. Bu motifleri büyütmekte en yani size önerebileceğim yol bir sıra daha fazla örmektir. Çok daha büyük beden çalışacaksanız, ki bu benim size gösterdiğim şekilde salaş olarak 36 bedende giyer ama bir takım büyütme teknikleri kullanarak onları size anlatacağım. 42-44 bedene kadar da çok rahat olur. Bu defa her zamankinden farklı olarak hırkanın birleşme rengini içinde olmayan bambaşka bir renkle yapıyorum. Yarn Art'ın 50 numarası morla. 67 tane motifimizi öreceğiz. 67 motifi ördükten sonra bu motiflerin 5x5 25 parçasıyla arkayı hemen, bu arada birleştirme kısmına geçtiğimde tığımı 2,5 milime çekeceğim. Yani 3 milimle motifleri ördüm. 2,5 milim ile de birleşmeye geçiyorum. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi birleşme kısmına geldiğimizde artık 5x5 25 ile arkayı oluşturuyoruz. Daha sonra önleri 6x2 bir taraf, 6x2 bir taraf olmak üzere de şöyle göstereyim size hemen. Bu 5x5 25'tir, arkadır. Şöyle birazcık daha kadrajı açarsam görebileceksiniz. Şöylece ne? Bakın morla birleşmiş hali. Ön, sağ ve sol içinde böyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 olan bir parçayı sağ taraf için, diğer bir parçayı da sol taraf için hazırladım. Şimdi bu birleştirme tekniğini nasıl yapacağımızı da kolu birleştirirken size göstereceğim. Ben birleştirme tekniğimizi gösterdikten sonra siz de böyle 25 5x5 25'li bir parça, 6x2 12'li bir parça ve diğer parçada 6x2 12 olmak üzere hazırlayacaksınız. Daha sonra bunları birleştirerek hırkamızın formunu vereceğiz. Öyleyse 3x3 9 olan, 9 artı 9 18 olan iki parçanın da birlikte yapımına geçebiliriz. Kol parçasının birini ben sizler için önceden hazırladım, ördüm. Şimdi diğer kalan ikinci kolun 9 tane motifini de nasıl birleştireceğiz birlikte göreceğiz. İlk olarak aynı bunun birleşmemiş hali gibi önüme dizeceğim ama birleştiğinde bu form alacak, onu göstermek istedim. Şimdi bunu alıyorum ve motiflerimi alıyorum ve önüme 9 tane motifi belli bir nizama göre diziyorum. İçimden geldiği gibi şöyle başlıyorum dizmeye önüme. Sonrasında şöyle şunu da şuraya koyalım. Açıklı koyulu bir sıralama yapıyorum kendimce. Ama nasıl yapalım? Şöyle. Bu sıralama da insanı birazcık yormuyor değil. Evet, şimdi istediğim gibi de dizmiş oldum. Size de göstereyim. Şöyle. Evet, kolun motif sıralamasını hemen gözünüzün önünde nasıl yaptığımı gösterdim. Şöyle renk uyumuna dikkat ettim kendimce. Siz de kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu motifleri aslında bundan bir önceki videoda bu şeyi detaylıca anlattım ama burada da anlatmak istiyorum. Videoda ilk kez karşılaştığım arkadaşlarım için. İlk benim birleşeceğim yer kendimce şimdi şurası.
Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla birleştireceğim. İnce bir çizgi halinde. Bunun içinde ne yapıyorum? İlk 2 tane motifi alıyorum ve her ikisini de arka arkaya verdirdim. İkisi de birbirinin arkasına bakarken hemen zemin rengine şöyle şunları biraz geri ittireyim ki birleşirken gözde karışıklık yapmasın. Hemen zemin rengimle de diğer taraftan bir ilmek çıkartıyorum. Sonra her iki motif arka arkaya vermişti. Şimdi ikisinin de köşesine batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Daha sonra her iki motifin de iç ilmeklerinden, yani bakın şimdi burada açık renkte daha iyi göreceğiz, belki koyu renkte bir tık zor olacak ama şu trabzanın iç ilmeğine battım. Burada da bu trabzanın iç ilmeğine batıyorum, arasından geçiriyorum. Geliyorum, burada da bunun içine, burada da bunun içine batıyorum, arasından geçiriyorum. İçine batıyorum. Her ikisinin de arasından geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum hep. Bakın. İlmeği kaçırmasam iyi olacak. Şimdi bunun da içi, bunun da içi aradan kaydırarak geçir. Tığımı küçük milim olarak tercih etmiştim. Siz eğer eliniz çok sıkıysa ve burada bir kasma oluşturabilecekseniz şayet siz büyük tığla devam edebilirsiniz. Burada elinizi ayarlamanız çok önemli. Böyle kitler gibi sıkı sıkıya örmek birleştirmede formu bozar, görüntüyü çirkinleştirir. Elinizi çok serbest bırakarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi gördüğünüz gibi sonuna kadar sanırım anlaşıldı. Bir aklınıza takılan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Buradan bir iç diş buluyorum. Buradan iç dişi batıyorum. İkisini bir, daha doğrusu şöyle oluyor. Bir bu, bir bu. Tığımda 3 tane olmuş oluyor çekerken, bakın. Ona dikkat edebilirsiniz. Bir bu, bir bu. Çekerken 3 tanenin arasından geçiyoruz. Tekrar göstereyim. Bir bu, bir bu. Böyle tığımda 3 ilmek oldu. Hepsini bir çekiyorum. Şöyle de bir görüntüyle devam ediyoruz. Sonuna kadar geleyim. Sonuna kadar geldim. Burada da artık köşeyi, yani son trabzanı da yaptıktan sonra her ikisinin de köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra da bir zincir çekip şu iki motifi alacağım. Şu iki motifi de köşeleri üst üste gelecek şekilde tuttum ve burada zincirimi çekmiştim. Bu köşenin içine battım ve bir sık iğne örüyorum. Sonra yine aynen her ikisinin de iç dişlerine batarak sonuna kadar biraz önceki gösterdiğim tekniği de kullanarak örmeye, birleşmeye devam ediyorum. Sonra bir üçüncüyü de aynı şekilde ekleyeceğim. Şimdi bunu böyle devam ettireyim. Aynı burada gösterdiğim gibi, bunu buraya eklediğim gibi bu ikiliyi de bunun yanına ekleyeceğim. Sonuna kadar geldim. Bunu da köşeden tutturup sık iğne örüp sıkıştırıyorum. İyicene ipimi de sıkıştırdıktan sonra bu ipimi şöyle bir önden, bir arkadan, yani bir arka değil daha doğrusu, bir bu taraftan, bir bu taraftan. Şimdi tığımı bir buradan batırıyorum, bir de buradan batırıp alıyorum. Sadece morlu olan kısmın içinden geçiriyorum ipi. Böylelikle kaybedeceğim. Nasıl gizlediğimi de size göstereyim istedim. Ben daha sonra kaybederim onu. Şimdi bunu dönmemesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk başta bu dönebilir. Böyle yani birkaç tur atıyor. Şurası katlanıyor. Çirkin bir görüntü oluşuyor. Onun için size tavsiyem kontrol edin. Elinizle düzeltin. Bu büyük parçalarda daha zor oluyor. Hırkanın büyük parçalarında. Küçük de gene daha kontrollü. Şimdi buraya geldim. Sıra artık bunda. Bunu buraya tutturacağım. Bunu buraya da aynı şurada gösterdiğimizin aynısı. Hiçbir farkı yok. Bunu buraya tutturayım. Ondan sonra şunu buraya nasıl ekleyeceğimizi göstereyim. O kısma geleyim. Bunu buraya tutturduktan sonra.
Buranın da sonuna kadar geldim. Köşenin içine bir sık iğnemi ördüm. Bir zincirimi çektim. Ve hemen şimdi bakın buradayız tam olarak. Bunu buraya tutturacağım. Sonra da tabii sıradaki bu olacak. Bunu buraya tutturmak için bir zincirimi çektim. Bu iki tane köşeyi üst üste getiriyorum. Hemen köşenin içine batıp bir sık iğne örüyorum. Ve aynı mantıkla burada da birleştirmeye devam ediyorum. Bunu buraya tutturduğum gibi bir üstteki motifi de bunun üstüne tutturacağım. Şimdi bunu halledeyim. Buraya da ekleyeyim. Üstünü de tutturayım. Sonra diğer yatay olanları nasıl yapacağımızı görelim. Dikeyi birleştirmeyi yaptık. Şimdi buraya kadar hani karışık geldi, tam olarak anlayamadım diyorsanız şayet bir önceki videoda detaylı anlatımı var bu birleştirme tekniğinin. Dilerseniz oraya bir göz atın derim. Şimdi bunu normalde bu tabii ki dikey duruyor. Dikeylemesine olan kısmını yaptık. Şimdi yatayı nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Yatayı yaparken de yine İlk önce şeye dikkat edin lütfen. Bütün motiflerinizin düzgün dönmemiş, düzgün olduğunu emin olun. Güzelce elinize alın ve şimdi bu dikey birleşimi yapalım. Ne yapacağız? Hemen buradan yine ilk olarak başlayacağım yer ilk iki motifin köşesine batarak sık iğne örmek olacak. Yani bu ve arkasındaki motif battım ve bir sık iğnemi ördüm. Daha sonra da hemen içten dişlerden örmeye devam ediyorum. Bu kısımda kenarı örerken hiçbir fark yok. Buraya geldim, buraya battım, iç dişlerine batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi burada şuradaki geçişi size göstereceğim. Yani şöyle açacak olursak da burayı birleştiriyorum ya, buraya nasıl atlayacağız? Şimdi burada gördüğünüz gibi son trabzanlara da geldim. Son trabzanları da yaptım. Artık köşeyle işim yok. Hemen bir zincir çekiyorum ve atlıyorum diğer motiflere. Diğer motiflerinde iç dişlerine hemen ilkininkini buldum. Buradan da ilkininkini buldum. Burada bir zinciri çektim biliyorsunuz. Buradaki trabzanları ördükten sonra tekrardan iç dişlere örmeye devam ediyorum. Yani şuradaki geçişi bir zincirle sağlıyorum. Kasma olmaması açısından. Size tekrar tavsiye ediyorum ki elinizi lütfen kıvamında tutun. Çok sıkı tutmayın. Burada bir germe olmasın. Gerekirse dediğim gibi siz aynı tığla, motifleri ördüğünüz tığla birleştirmeye devam edin lütfen. Ben bunu da böylece aynı buradaki geçişi burada da yapacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğim. Kolu tamamlamış olacağım. Kol için olan 3x3 9 motifi de birleştirmiş olduk. Şimdi artık bu oluşturduğumuz parçaları nasıl birleştireceğimize geldi sıra. Bunun için ilk olarak 5x5 25 olarak hazırladığımız arka parçayı, şu parçadır yani çalışacağımız parça, büyük parçamız, alıyoruz. Bu parçanın ön yüzü burası ama şöyle arka yüzünü koyacağım ki çünkü büyük parçaları yani kol için değil de önler için 6x2 yaptığımız parçalar var ya, biliyorsunuz bunun uzunluğu şöyle birazcık daha açayım. Bunun uzunluğu şuradan bakacak olursanız şöyle 1 2 3 4 5 ama bu elimdeki ön parçanın biri 6 motiften oluşuyor uzunluğu. Çünkü bir tanesi bizim omuz motifimiz olacak. Yani ben bunu buradan başlayıp aynı bu gösterdiğim birleştirme tekniğiyle geleceğim. Bunu buraya tutturacağım. Buraya geldiğimde yukarıda bir tane iki motifim artacak. O benim kol evimi oluşturacağım. Omuz motifim olacak. Şöylece buraya kadar birleştireceğim zaten. Burada artık birleşme olmayacak. Çünkü kol evim için orayı bırakacağım. Burayı böyle yapacağım. Aynı şeyi diğer tarafta da yine büyük parçayı alacağım. Yine bu 6 tane. Bunu da bu defa, şimdi bunu buradan yaptık. Bunu da buradan üstüne koyuyorum. Bakın
1, 2, 3, 4, 5 tanesi, yani bu 5 tanesi üst üste gelip şuraya kadar üst üste geliyor. Bir tanesi burada, şöyle açıyorum hemen. Bir tanesi burada artıyor. Bu bizim hemen omuz motifimiz oluyor zira. Bakın şurada. Buraya kadar. Yani sadece 1, 2, 3, 4 tane motifi sağdan, 4 tane motifi de soldan birleştireceğim. Şimdi ben bunları dediğim gibi aynı size gösterdiğim bunları birleştirme yöntemiyle bunu buradan öreceğim. Birleştirmeye başlayacağım. 4 taneyi öreceğim. 4.'ye geldiğimi duracağım ve orada duracağım. Keseceğim ipimi. Orayı birlikte geçişi göreceğiz zaten, ama bundan önce size hemen göstermek istediğim başka bir şey var ki siz de benimle birlikte örerken bu sayılarla ilgili aklınızda uzunluklar, santimlerle ilgili soru kalmasını istiyorum ve bunun için de size hemen arkanın 5x5 25 olduğu için eni ve boyu aynı ölçüdedir. Enini ve boyunun kaç santim olduğunu, yani bir tarafını ölçtüğümü size tek ölçüde vermiş olacağım. Şöyle gösteriyorum. Parçam 65 santim. Yani ne kadar büyük olduğunu öngörebilirsiniz. 65 santim. Bu parça 65, boyu da 65 oluyor haliyle. 5x5 25 kare olduğu için. Diğerlerinin de mesela size genişliğini, ön parçanın şöyle genişliğini verecek olursam, ki bunun uzunluğu çok da önemli değil sizin için. Genişliği de hemen söyleyeyim. 26. O zaman yavaştan parçaları eklemeye başlayalım. İlk bir taraflı, ama bunu hemen tersini çevireceğim ki tersinden ekleyeceğiz. Hemen diğer bir parçamı da alıyorum elime. Bunu buraya beraberce eklemeye başlayalım şuradan itibaren. Bu ikisini üst üste koydum. Tam olarak şu, şimdi iki köşeyi tutturuyorum ve söylediğim gibi 4 motifi koltuk altına kadar öreceğim. Yine içlerine batıp aralarından geçirerek bu kol evini oluşturacağım kısma kadar 4 motifi buradan, 4 motifi de diğer taraftan koltuk altına kadar, hani biraz evvel gösterdiğim yeri 1, 2, 3, 4 bunu buraya kadar öreceğim. Diğerini de aynı şekilde sonra geleceğim. Şimdi bu ilk motifi buraya kadar ördüm. Buradan geçişi nasıl yaptığımı da size göstermek istedim. Şimdi buradaki köşenin içine de, yanları birleştirirken köşenin içine de bir şurayı da bir sık iğne örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Tekrardan bu köşenin içine gelip burada da bir örüyorum. Yani burayı bu şekilde geçiyorum. Sonrasında tekrardan aynen yukarıya doğru iç dişlerine batarak 4 tane motifi yandan birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle. Dördüncü birleştirdiğimi geleceğim. Koltuk altına alan kadar kısma geldim. Şimdi burada 4 tane, yani alttan 4 taneyi ördüm. Şimdi burada hemen dibindeki bu iki motifin köşesine batıyorum. Bir sık iğnemi ördükten sonra bir de güzelce kitleyip burada 3 motifle kol evimi oluşturacak yeri boş bıraktım. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Aynı size gösterdiğim gibi de buradan aralarından sadece mor renkten geçirerek kitleyeceğim. Şimdi aynısını burada yaptığımı diğer tarafta da yapacağım. Yine bu parçamızı alıyorum. Bunun üstüne koyup bunu da 1, 2, 3, 4 tane buraya kadar 3 motifli kol evini oluşturacağım yere kadar birleştireceğim. Bunu da birleşip geleyim. Burada da koltuk altına kadar geldim. Hemen oraya da bir sık iğnemi örüp sıkıştırıyorum. Bunu da gizleyeceğim ilmeklerin arasından. Şimdi dörderli birleştirdik. Kol evini nasıl oluşturacağımıza gelsin sıra.
Şurada bir motif fazlalık olan yerler var ya. Şimdi onu böyle kıvırıp, bunu da böyle kıvırıp hemen bunu burayla, bakın bunu burayla, bunu da burayla birleştireceğiz ve böylelikle kol evlerini oluşturmuş olacağız. İki tarafı da kol evini oluşturacak şekilde yerine yerleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi kol evimiz tamam. Kol evine kolları yerleştirmeden önce hırkanın etrafına mor iple pat geçeceğim. Yani çevresini öreceğim. Nasıl mı öreceğim? Şimdi şu köşeden başlayacağım ve her bir trabzanın üstüne bir trabzan örerek dolanacağım. Şurada bir yapacağım ayrıntı olacak. Onu da oraya geldiğimde sizle paylaşacağım. Öyleyse başlayalım şuradan örmeye. Tam olarak şu köşeyi alıyorum ve buradan örmeye başlıyorum. İlk olarak yapacağım şey, tığımın üstüne ipimi aldım, köşeye battım, bir ikili trabzan örüyorum. Bu ipi öne alıyorum. Birinci ikili trabzanımı örmüş oldum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bunu tekrardan üste aldım. Onu da benle birlikte öreceğim ki bununla birlikte gizliyorum aralara güzelce. Şimdi artık üstüne örebilirim. Bu ilk ikili grubumuz köşede beklesin. Hemen devam ediyorum ikili trabzanlara. Her bir ikili trabzanın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi şuraya kadar geleyim. Buradaki geçişi nasıl yapacağız görelim. Tam olarak buraya geldiğimde ise ilk önce buradaki köşeye bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra şu ikisinin kesiştiği mor ipin olduğu yere batıp oradan bir ikili trabzan örüyorum. Sonra gelip bu köşede bir ikili trabzan örüyorum. Ve normal trabzanların üstüne ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Yani tek fark o köşedeki birleştiğim yerdeydi, buradaydı. Onu da gösterdim. Şimdi enseye kadar devam edeyim. Sözünü ettiğim şuradaki ense boşluğuna geldim. Burada yapacağım işlem, şimdi şöyle bir görüntü bizi burada karşılıyor. İlk olarak buradaki köşeye batıyorum. Bir kere dolayıp çıkıyorum. Daha sonra buradaki köşeye batıyorum. Yine bir kere dolayıp çıkıyorum. Tığda biriktiriyorum. Yine buraya batıyorum. Yine bir kere dolayıp çıkıyorum. Yine tığda biriktiriyorum. Hepsini bir topluyorum. Sonra trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Ta ki yine diğer taraftaki aynı köşeye gelinceye kadar, yani buraya kadar. İlk burayı yaptıktan sonra şimdi sırada burası var. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Buradaki köşeye batıp çıkıyorum. Sonra buradaki köşeye batıp çıkıyorum. Daha sonra da buradaki köşeye batıp çıkıp yine üçünü bir topluyorum. Ve bundan sonra artık her bir trabzanın tepesine yine bir ikili trabzanımı örerek gösterdiğim gibi devam edeceğim. Başladığım noktaya kadar. Başladığım noktaya geldiğimde de bir üst sıraya geçeceğim. Bir üst sıraya geçip aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Orada bir üst sıraya nasıl geçtiğimi de size gösteririm. Buraya kadar geldim. Yukarıya nasıl çıkacağımı göstereceğim. İlk 2 tane trabzanı örmüştüm. Şimdi diğer 2 tane trabzanı örüyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bu ördüğüm ilk trabzanın tepesine batıp bu üçünü bir örüyorum. Sonra bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. İlmeği arkasından dolandırıp alıyorum ve ilk trabzanımı da bu şekilde örüyorum. Yanına da ikinci trabzanı, bunların üstüne de diğer ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum.
Burada nasıl yukarıya çıktığımı size göstermek istedim. Şimdi aynı şekilde buraya geldiğimde 3. sıraya da aynı mantıkla çıkacağım. 4. sıraya öreceksem yine aynı mantıkla. Hiç fark etmez. Kaç sıra örmek istiyorsanız o şekilde devam ediyorsunuz. Bunu da gösterdim. Sonrasında ensedeki toparlamaları da ne yaptığımı size bitirdikten sonra gösteririm. En önemli kısmı altı zemini gösterdim. O zaman ben bunu artık kaç sıra öreceksem yapıp geliyorum. Hırkanın etrafını, patını böyle 4 sıra örerek geçtim ben. 4 sırada tamamladım. Şimdi şu arkasını geçerken nasıl bir ensede toparlama yaptım tekrar göstermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz şuradaki yaptığım işlemi, şurayı göstermiştim. İlkini birlikte yaptık. Daha sonrasında bir kere daha topladım. 2 trabzanı, sonra bir sırada da bir 2 trabzan toparlaması yaptım. Sonra üst sırada toparlama yapmadan düz ördüm. Ama eğer eliniz ayarlayamayıp ensede bir bolluk yaratıyorsanız, öyle bir his varsa bitirdiğinizde buralarda aynı buradaki gibi üçlü toplama, en son sırada da bir toplama yapabilirsiniz. Yani burayı, şu kısımdaki toparlamayı elinizden düşüş şekline göre ayarlamanızı öneririm. Şimdi bu şekilde etrafını 4 sıra ördükten sonra ben kolun birini yerine yerleştirdim. Ve kolu da şu şekilde tamamladım. Çünkü bileğe oturtmak çok hoşuma gitti. Bilekteki duruşu da çok hoşuma gitti. Üstümde fotoğrafı gördüğünüzde siz de hani beğendinizse bu tarz bir çalışma yapabilirsiniz bileğinize. Şimdi nasıl yaptığımı da size göstereceğim kolu yerine yerleştirdikten sonra. İlk olarak kolumuzu çalışalım. Kol evine. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi bunu buradan, bunu buna, buradaki motifi de şu arkadakine birleştirerek kol parçasını kol evine yerleştirmiş olacağız. İlk olarak şöyle yapıyorum. Şu köşe ile buradaki köşeyi birbirine sık iğne ile bağlıyorum. Yani bu ve bu motifin köşesi. Bunun köşesine battım ve bir sık iğnemi ördüm. Daha sonra birleştirmede hep yaptığımız tekniği burada da kullanmaya devam ediyoruz. Bunun iç dişine, bir de buradaki iç dişe, yani ilk trabzanla başladım. Sırasıyla bütün trabzanların iç dişine batarak karşılıklı birleşiyorum. Aslında burada hiçbir fark yok. Birleştirme tekniğini gösterdiğim gibi bunu buraya yerleştireceğim ta ki 3. motifin sonuna geldiğimde koltuk altına da nasıl oturttuğumu size göstereceğim. Bunu buraya gösterdiğim teknikle ekleyip geliyorum. Burayı oturtup geliyorum. Şu ilk motifi oturttuktan sonra nasıl ilerliyorum göstermek istedim. Şimdi buraya geldim. Son trabzanı birleştirdikten sonra köşeyi ördüm. Bir zincir çektim. Sıradaki 2 motifin köşesine batıp sık iğnemi örüyorum. Onların da ilk trabzanlarının iç dişleriyle devam ediyorum. Bu geçişte size bir göstereyim istedim. Tam sözünü ettiğim yere, koltuk altına geldim. Bakın arkadaşlar, ilk olarak bu yandaki motifin köşesinden batarak bir sık iğne örüyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve bu defa da aynı boşluğa bu motifte batıp şuraya, hemen şuradaki karşıdaki birleşmeye devam edeceğim motifin içine batıyorum. Oraya da bir sık iğne örüyorum. Daha sonra şu an kadrajı biraz açayım. Daha sonra buradaki yine ilk trabzanın iç dişi, buradaki ilk trabzanın iç dişinden ilk trabzanımla başlıyorum. Karşılıklı birleşerek kolumun formunu vermeye. Böyle devam edeceğim. Buradan ilkinden batıyorum. Sonra buraya geliyorum karşısındakine ve kaçırmasam. Evet. Şimdi bunu şöyle sonuna kadar ördüğümde kolun formunu da vermiş olacağım.
Aynı şekilde kolun ağzına kadar gelerek ilerledim. Şimdi kolun ağzına geldiğimde de buradaki köşeyle bunun köşesiyle bunun köşesinin içine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra şöyle artık çevirip kol ağzı oluştu. Şimdi kolu benim gibi bu şekilde yapmak isteyenler için bakınız. Şimdi ilk olarak bir trabzanlı sıra, sonra toparlama sırası, daha sonra da üstüne öreceğiz. Yani 2, 4, 6, 8 sırada kolu tamamlayacağız. Şimdi ilk trabzan sırasındayız. Bir zinciri çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Arkasından geçirip ilk trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki köşedeki boşluğa bir trabzan. Ve burada her trabzanın üstüne bir trabzan örerek devam edeceğim. Şu şekilde her trabzanın üstüne. Şimdi şuraya kadar geleyim. Burayı nasıl geçtiğimi de göstereyim. Tam bu geçiş noktasına geldiğimizde ise bir tane bu köşeye, bir tane şu ortanın bittiği yere, bir de bu köşeye çalışacağım. Şimdi nasıl? Bakın, bir tane buraya ikili trabzanımı ördüm. Bir tane bunun bulunduğu yere şöyle içten şöyle tam olarak ortasından batıyorum. Oraya öreceğim. Sonra da yandaki boşluğa geçiyorum. Daha sonra aynen devam ediyorum. Her bir trabzanın üstüne bir tane örerek tamamlayacağım. İşte ilk turu bu şekilde örüp geleyim. Sona geldiğimde de şuradan biliyorsunuz yükselmiştik. Şimdi bu köşeninkini örüyorum. Sonra bu köşeninkini ördükten sonra buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak da yukarıya çıkacağım. Şöyle buradan kaydırdım. Sonrasında bir kilitledikten sonra yükselip etrafında döndürüyorum. Bir arkasından geçirip örmüyorum. Bakın, 2 tanesi kaldı tığımda. Hemen yandaki trabzana batıp ikisini bir topluyorum. Şimdi bu sıra böyle artık. İkili ikili örüyorum. Bir çıktım. Yanına geldim. Bir daha çıktım. İkisini bir. Yanına geldim. Bir tane daha ördüm. İkisini bir. Yani burada bir ikili kesme de diyebiliriz aslında, yapıyorum. 1 2. Burada eğer bileğinizi bu sırayı ördükten sonra çok oturduğunu hissediyorsanız, ki bana tam oldu, tam istediğim gibi oldu. Buradaki kesmeleri 2 tane de bir değil de mesela 2 tane kesip bir normal örebilirsiniz. 2 kesip bir normal örebilirsiniz. Yani oradaki ayarlamayı bileğinize göre lütfen kendiniz yapın. Bakın, şimdi buraya batıyorum. Tekrardan tığımda tuttum. Üçünü bir örüyorum. Geldim buraya. Battım. 1 ve üçünü bir örüyorum. Bu sıra artık bu şekilde tamamlayacağım bir sıra. Keserek sıranın sonuna kadar öreceğim bu şekilde. Sona geldiğimde burada benim her iki kolda da bir tane trabzanım tek kaldı. O trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örüp burada ilk ördüğüm grubun tepesine batarak kaydırarak geliyorum. Tekrardan yukarı çıkıyorum. Etrafımda döndürüp ilk trabzanımı ördüm. Bundan sonra yapacağım işlem şu ki, ne kadar uzun olmasını istiyorsam bileğin, o şekilde burada öreceğim. Yani mesela ben diğer kolu bunun üstüne, bu 2 sıranın üstüne 6 sıra, yani bununla birlikte toplamda 8 sıra ördüm. Siz de dilediğiniz kadar yukarıya doğru örebilirsiniz. Şimdi ben bunun üstüne aynı bu şekilde her bir, artık hiçbir farkımız yok çünkü. Her bir trabzanın üstüne her sırada aynen devam edeceğim. İkili trabzanlarımı örmeye. Sonrasında da zaten kolu tamamlayınca hırkamı da tamamlamış oluyorum. Sonunda da size ip bilgilerini verip tamamlayayım videomu. En sevdiğimiz kısım finale yine geldik efendim. Bu defa bir değişiklik yapıp hiç içinde olmayan bir renkle hırkamı birleştirip finalledim. Çok da şık oldu. Mor bu siyah gri kırık beyaz uyumuna çok güzel uyum sağladı. Videonun başında bu hırkanın içinde
Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans olduğunu söz etmiştim. Yanlış bir bilgi bu lütfen. Çünkü içinde sadece Yarn Art Jeans var. Hatta şimdi size Yarn Art Jeans hangilerini, kaç tane kullandım onu söylemek istiyorum. Bu bedende, yani bu aslında 38 ile 44'e kadar uyumludur ama 36'da çok salaş bir şekilde giyebilir diye düşünüyorum. Motiflerin etrafını bir sıra fazla örerek 44 artı bedene çalışabilirsiniz. Böyle 44 beden, 46 beden daha rahat giysin diyorsanız da patının etrafını kalın, biraz daha kalıncana örmeniz mümkün efendim. Burada 4 sıra, 5-6 sıraya kadar genişletebilirsiniz. Kolları bu şekilde örmekte çok tatlış bir hava kattı. Hırkanın üstte duruşu çok güzel oldu. Şimdi içinde kullandığım ipler, bahsettiğim numaralar hep Yarn Art Jeans'e aittir. Mor 50, kırık beyaz 03, açık gri 49, ara gri 46, antrasit 28, siyah 53. Sadece bunları kullandım. İçinde şuralara bir yere belki editlerken sevgili Adnan Bey numaraları bize yazar. Tığı da bahsetmiştim. İçine 3 milimle birleştirme ve lastiği 2,5 milim ile ördüm. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğendinizse şayet, talibim yine bir kalbinize. Yorum ve beğenileriniz çok kıymetli. Abone olmayı unutmayınız efendim. Sıradaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.